Servus arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında farklı bir konudayım. Almanya'da yaşam. Almanya'da yaşayan bir tırcı olarak kendi yaptırdığım özel sigortalardan bahsedeceğim. Ve mutlaka Almanya'ya geldiğinizde bu sigortaları yaptırın yani. Şiddetle tavsiye ediyorum. Burada yaşamaya başladığınızda bir şeylerin ne kadar düzenli ve sürekli randevuyla bütün işlerin çözüldüğünü anlayacaksınız. Ama işte başınıza bir iş geldiğinde de keşke sigortam olsaydı dediğiniz anlar da olacak. O yüzden bu anı yaşamamak için önceden mutlaka bu sigortalarınızı yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Ben geldim Almanya'da yaklaşık 8 yıldır yaşıyorum ve 8 yıldır bu sigortalarım sürekli her ay düzenli şekilde ödüyorum ve kendi önlemimi alıyorum. Daha sonra ekstra para çıkmaması için cebimden. O yüzden bugün yaptırdığım sigortaları neden tercih ettiğimi, ne kadar maliyetli olduğunu, neleri kapsadığını, neleri kapsamadığını sizlerle bildiğim kadarıyla paylaşmak istiyorum. Bugün farklı bir ortamdayım arkadaşlar. Evimin balkonundayım. Hafta içi tırda bu videoyu çekmek istedim ama maalesef vaktim olmadı, çekemedim. Ben de dedim ki hafta sonu kendi evimin balkonunda böyle bunu çekerim dedim. Şu an Almanya'da havalar bulutlu. 17 ile 22 derece arasında seyrediyor havalar. Yağmurlu. Şu an yağmur durdu. Bir iki saat sonra yine ne olacağı belli değil. Şiddetli yağış da başlayabilir. Dün zaten şiddetli yağış vardı. Yani markete alışverişe gitmiştim. Lidl'ı su bastı yani. O derece yani yaşadığım bölgede. Burada da hükümet çalışmıyor. Altyapı yetersizliği var. Bir de hafta içi de yorgundum arkadaşlar. Bir tane makine yükledik. Çok uğraştırdı biraz. İndirmesi de falan. Bayağı uzun kilometreler yol yaptım sürekli. O yüzden de pek vaktim olmadı yani çekemedim. Kusura bakmayın. O makinenin de yükleme resimlerini çektiysem şuraya sağa sola eklerim. Hazırsanız başlayalım. Çayınızı kahvenizi alın. Yaptırdığım sigortalardan sizlere bahsetmeye başlayayım. Bir arkadaşlar. Privathaftpflichtversicherung. Özel sorumluluk sigortası. Almanya'da en temel sigortalardan birisi bu arkadaşlar. Bu şöyle düşünün. Örneğin yolda yürüyorsunuz. Birisine çarptınız. Telefonu düşürdü. Telefonun ekranı kırıldı. İşte bisikletle bir araca zarar verdiniz ya da bir yere çarptınız. Bahçede kapıya bir şey o tarzda. Bunları kapsıyor. Üçüncü şahıslara verdiğiniz maddi ve fiziksel hasarları karşılıyor. Birçok şey var. Çocuğunuz da birinin bir şey yapabilir. İstemeden bir arabaya top atar, araba çarpar. Bu tarz örneğin birçok şey var kapsamında yani. Ama bunların da maddeleri var işte. Kapsamadı. Kendi eşyana verdiği zararları kapsamaz. Bilerek ve kasti zararları da kapsamaz. Artık o hasarı verdiğiniz tutanak tutulacak sigortanızla görüşeceğiz. O detaylar artık o anki şeye kalmış. Benim başıma gelmedi. O yüzden inşallah da gelmez. Kimsenin de gelmesin. Ama siz yine de önleminizi alın yani. Benim yaptırdığım poliçe yıllık 50 euro arkadaşlar. Yani aylık 5-6 euro gibi bir ücretini ödüyorum yani. Benim yaptırdığım sigortaların bana aylık maliyeti bu sayacağım maddelerin hepsinin 46 euro arkadaşlar. Bunları aylıkta ödeyebiliyorsunuz. Peşinde ödersiniz. Artık tercih size kalmış. Ama Privathaftpflichtversicherung yıllık yaklaşık 50 euro gibi bir ücreti var. Çok komik bir ücret. Başınıza gelmese bile içiniz rahat olur. Çünkü burada tazminatlar çok ağır arkadaşlar yani. O yüzden siz yaptırın, önleminizi alın. 2. Rechtsschutzversicherung. Hukuki koruma sigortası. Bu arkadaşlar örneğin ev sahibiyle davalık oldunuz, bir şeyde anlaşamadınız, işverenle bir şey oldu ya da trafikte başınıza bir şey geldi, dava açıldı ya da biri size dava açtı. Bunları kapsıyor yani. Ya da siz birine haklısınız dava açmak istiyor. Bunların ücretlerini ödüyor. Avukatlık, mahkeme masrafı her şeyi ödüyor yani. Ben bunun faydasını nerede gördüm? Eski çıktığım evde bu Nebenkosten işte sıcak soğuk su kullanımı işte binanın temizliği vesaire diye böyle olağanüstü bir ücret istediler benden. Ben de bunu kontrol ettirdim. Yanlış olduğunu söylediler. Sonra istedikleri ücretin yarısını ödedim ve bütün masrafları sigorta karşıladı. Avukatlık ücretlerini vesaire falan filan yani. Karşı tarafa da söyledim yani burada hata var, onu da doğru hesaplayın dedim. Yok, onlar direkt dava yoluna gittiler. Direkt mahkeme görüldü. Yani cebimden 5 kuruş para çıkmadı yani. Bütün ücretleri sigorta ödedi. Kapsama mesela siz hazırda halde bir dava var arkadaşlar. Bu sigorta yaptınız. Onun herhangi bir ücretini ödemez ve bilinçli suçları kasten yaptınız.
herhangi bir şeyi de karşılamaz. Bununla bilgisi olsun. Ben bunu özellikle yaptırdım çünkü aktif olarak tır kullanıyorum. Sürekli trafikteyiz. Yani başımıza her şey gelebilir. Gelir birisi bize vurur. Hani aman Allah göstermesin, ölümlü kazaya karışabiliriz. Ciddi bir kazaya karışabiliriz. Bir şeyleri aksatabiliriz. Ya da ben suçlu değilken beni suçlu duruma düşürebilirler. Dava olabilir. Bu tarz şeyleri yani. O yüzden bunu kesinlikle yaptırın yani. Yani burada bu videoda saydığım sigortaları kesinlikle yaptırın yani. Bunun da yıllık maliyeti arkadaşlar 200 euro ya da 250 euro yani. Bir davanın çeyrek masrafı yani. En kötü bir avukata da gitmeniz şu an bir davaya bakması en az 2000 euro ya da 2500 euro ya da 1500 euro. 1500 euro civarında yani. En düşük 1500 eurodan başlar yukarı doğru çıkar yani. En kötü yani. Bunun hesabını ona göre yapın ve siz de ona göre karar verin. 3. Hausratversicherung. Ev eşyası sigortası. İşte evde hırsızlık oldu, ev yandı, su bastı, eşyalarınız zarar gördü. İşte bir şeyler oldu yani. Olabilir. Siz evde yokken işte binadan kaynaklı olabilir, tesisat eskimiş olabilir. Eşyalarını güvence altına almak için bu sigortayı yaptırdım yani. Çünkü evde televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mutfaktaki şeyleri yapınca bana mantıklı geldi yani. Bu da yıllık arkadaşlar 80 euro ile 100 euro arasında bir ücreti var yani. Küçük bir fiyatla büyük zararları önlüyorsun yani. Kafan rahat oluyor. Evin dışındaki eşyaları karşılamaz. Örneğin arabadaki vesaire. Bir de kendiniz bilinçli yaptığınız bir şey varsa bunu da karşılamaz. O da nasıl olur? Örneğin kendin bir su tesisatını tamir etmeye kalkarsın. Etrafa su basar. Geçmiş olsun. Bitti. Ya da kendi eşyanı bilerek kırmak. 4 arkadaşlar. Verkehrrechtsversicherung. Trafik hukuk sigortası. Bu avukatlık yaptırdığınızda genelde hepsi dahil oluyor. Kapsıyor. Yaptırırken özel olarak sorun yani. Ben yine de ekstra madde olarak bahsettim. Bunun da bahsetme sebebim işte tırcıyız arkadaşlar. Sürekli aktif olarak trafikteyiz. O yüzden bu da çok önemli bir sigorta. Trafikte başınıza gelen kazalar vesaire her şey dava sürecinde bunları karşılar yani karşı tarafla davalık olursanız ya da siz haklıysanız dava açmak istiyorsanız. Yani bu Rexus'la genelde paket olarak geliyor. Bilginiz olsun. Gelmiyorsa da mutlaka ekstra yaptırın yani. Yaptırdığım sigortalar bu kadar arkadaşlar. Almanya'da bir sürü daha sigorta çeşidi var işte. Seyahat sigortası, işte kaza sigortası yine bu. Hani başınıza bir kaza geldiniz, çalışamıyorsunuz, sakat kaldınız. İşte bunları falan bir sürü detaylı sigorta var. Diş sigortası var yani. Birçok sigorta var yani say bitmez. Benim Almanya'da 8 yıldır kullandığım temel sigortalar bunlar yani. Bunları sizinle de paylaşmak istedim. Yararlı olacağını düşünüyorum yani. Yani bu sigortaları yaptırırken gerek yok gibi algıya kapılmayın arkadaşlar ama yaptırınca gerçekten değerini anlıyorsunuz. İşte ben ev sahibiyle davalık oldum da anladım yani. Bütün süreci sigorta karşıladı yani. Bu videoda arkadaşlar kendi yaptırdığım sigortalarıma nedenlerinden, detaylarından, fiyatlarından size bahsettim. Sizin de merak ettiğiniz başka sigorta türü varsa yorumlarda yazabilirsiniz ya da yaptırdığım sigortalar hakkında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz benimle. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar desteğiniz için kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Almanya'da yaşıyorsanız ve Almanya'da yaşamayı düşünüyorsanız bu sigortaları mutlaka yaptırın ve araştırın. Son tavsiyem budur. Görüşürüz.